Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisini bekliyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününü %0,34'lük yükseliş ile 1437 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 15,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bilançosu güçlü gelen şirketlerin pozitif ayrıştığı görülürken buna ek olarak bilançolarda açıklanmaya devam ediyor. Dün açıklanan Aselsan, Türk Hava Yolları ve Kardemir'in bilançolarını yakından takip ederken bugün açıklanacak olan enflasyon verisine rağmen dün Dow Jones rekor tazelemeye devam etti. Rekor tazeleyerek Dow Jones'ta altyapı paketindeki gelişmelerinde önemli olduğu bir etken olarak karşımıza çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden göreve geldiği günden bu yana ekonomiyi salgın öncesindeki seyre döndürebilmek adına teşvik paketlerini ardı ardına sıralarken göreve geldiği gibi tüm yurttaşlara 1400 dolarlık çek dağıtılması Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına derin bir nefes aldırdı. Uzunca bir zamandır altyapı paketinin açıklanması konuşulurken açıklanacak olan altyapı paketinin içeriği sık sık değişiklik gösterdiği için son hali gerçekten de merak konusu. Dün Senato'dan alınan onayla birlikte yakın zamanda uygulamaya konulacak 1 trilyon dolarlık paketin yarısı yeni altyapı yatırımlarına ayrılması gündemde. Son zamanlarda enflasyonda ciddi bir yükselişin görülmesi üzerine salgın döneminde sağlanan kaynakların yavaş yavaş geri çekilmesi gündeme gelirken Biden hükümetinin paket açıklaması ekonomi üzerindeki yükü uzmanlar tarafından da inceleniyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin altında gelmesi halinde piyasalarda sakinlik söz konusu olabilecekken ancak beklentinin üzerine gelmesi halinde ise Fed'in karar alma sürecini nasıl etkileyeceğini yakından takip edeceğim. Açıklanacak olan verilerin tahvil piyasalarındaki seyrine etkisi piyasalar için önem arz ederken Borsa İstanbul Yüz Endeksindeki pay piyasasında Temmuz ayında gerçekleşecek olan yabancı yatırım işlemleri de açıklanmış oldu. Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 3 milyon dolar net alım yaparken yapılan açıklamaya göre yabancılar 7 milyar 304 milyon dolar tutarında da alım yapmış. 7 milyar 307 milyon dolar tutarında da satım işlemi gerçekleştirmiş ve böylece net satım işlemleri de 3 milyon 34 bin dolar olarak kayıtlara geçmiş. Yatırımcıların toplam işlem hacmi ise 14 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşirken yılın ilk 7 aylık döneminde yabancıların alım işlemi 138,5 milyar dolar olurken satım işlemi ise 140,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net satım miktarı da 1 milyar 881 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bilanço döneminde şirketlerin açıkladığı verilerin güçlü gelmesi piyasalardaki yukarı yönlü hareketi de kuvvetlendirdi. Gelecek hafta sonlanacak olan bilanço dönemi sonrasında endeksin seyri yeni yabancı alımlarıyla beraber devam edebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin dün 24.597 kişinin testi pozitif çıkarken 124 vatandaşımız ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Delta varyantının etkili olmaya başladığı bir dönemde vefat sayılarındaki artış da endişe yaratıyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisini yakından takip ederken geçtiğimiz dönemde %5,4 olarak açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonun geçici olduğuna dair ifadelerin ardından endişeleri de beraberinde getiriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu yakından izledikleri son basın toplantısında da belirtmişti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini yakından takip ediyorum. Beklentinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in politikalarından nasıl bir değişikliğe gidileceği uzmanlar tarafından da yakından takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasındaki görülen sert yükseliş sonrasında yaşanılan fiyatlamalar sonucunda Türk lirasındaki yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Yaşanacak gelişmelerle birlikte dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,65 ve 8,72 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,58 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise dün açıklanan ZEV endeksi Ağustos ayında 42,7 seviyesinden gerçekleşirken tarım dışı istihdam verisi sonrası son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro'da değer kaybının devam etmesini bekliyorum. Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısını da yakından takipteyim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise gözler bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinde. Beklentinin üzerine gelmesiyle yatırımcıların faiz artırma endişeleri de artabilir. Doların tekrardan yükselişe geçmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni altyapı paketinin yürürlüğe girmesi planlanırken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, salgın öncesine dönebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylerken, Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1730 ve 1,1755 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1685 ve 1,1665 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise pazartesi gelen satışlara rağmen dün gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70 doların üzerini gördü. Hafta başında Çin'de artan vaka sayıları sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rolü oynarken bugün açıklanacak olan ham petrol stoklarında yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 71 dolar
ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.